Toplam ne kadar süre kaldınız enkazda? 201 saat. Umudun var mıydı çıkartmaya? Her zaman vardı abi. Her zaman. Yatağımın yanına çöktüm. Anne baba kalkın deprem diye haykırdım ve bina yıkıldı zaten o anda. Toplamda 20 saniye falan bu bahsettiğim süreç bu arada. Emine'ye benim verdiğim bir laptop vardı. O düştü kepçenin şeyinden. Orada hemen durdurdum, dedim abi bu benim nişanlımın laptopu, yani çok iyi biliyorum. Gördüğüm an tanıdım. Eşim beni aradı Denizli'de. Ahmet gözün aydın dedi. Canlı çıkartmışsınız dedi. Dedim yok ya, benim haberim yok. Oğlum dedi şu anda canlı yayında dedi. Canlı çıktı dedi. Anne babanızın yaşadığını düşünüyor muydunuz? Yok. Bu yolda her zaman yanındayım. Destekliyorum. Bu kadar. Dünyanın size ne yaptığı hiç önemli değil o zaman. Siz kendi elinizi tutarsanız sizi kimse düşüremez çünkü. Düşerseniz de kalkarsınız, yani bu kadar. Yer altında kalmaya devam edin. Öğretmenlik yapıyordum ben, ki hala öğretmenim. Okul açılacaktı. Eşyalarımı hazırladım. Dolabımı düzledim o gün. Hatta o yüzden eve erken geldim. Eşyalarımı koydum. Alarmımı kurdum ve yattım. Ertesi gün işte okula gidecektim. 5 gün boyunca aynı rutin. Hafta sonu belki işte o zamanki nişanlımla buluşuruz. Görüşürüz, bir şeyler yaparız. Öyle rutin bir hayattı aslında yani. Öğretmenliğe devam ettiğim, hatta yeni atandım. Çok daha taze heyecanları yaşadım. Evlilik telaşında olduğum bir dönemdi benim için. Sonrasında deprem oldu. Deprem korkusu çok yoğun olan bir arkadaşım vardı ve sürekli görüşürüz onunla da. 2 gün önce böyle bir şeyin konusu olmuş, ben hatırlamıyorum. Ve şöyle bir şey söylediğimi anlatıyor. En kötüsü depremde enkaz altında kalmak. Benim klostrofobim tutar, hayatta kalabileceğimi asla düşünmüyorum. Yani depremde ölmek bence kesinlikle daha iyi bir seçenek diye bir şey söylemişim tam 2 gün önce. 2 gün sonra böyle bir şeyin içinde bulduk kendimizi ama kim tahmin edebilir ki? Şimdi depremden 1 gün ya da 2 gün önce bir rüya gördüm ben. O rüyayı anlatacağım size. Çünkü bu rüyanın bu olayla bir bütünlük sağlıyor yani. Rüyamda şöyle diyeyim, benim annem normalde, ben 8 yaşındayken annem vefat etti. Rüyamda annemi görüyorum. Nasıl oluyor? Ben aslen Gümüşhaneliyim. Gümüşhane'deki evimizde oluyoruz ve evimizin etrafında bir sürü kalabalık insanlar görüyorum. Yani her yer kalabalık insan görüyorum rüyamda. Bu insanlar annem yeni ölmüş gibi cenazesine gelmiş oluyorlar. Biz de tabii annemi görmek için tabutunun yanına gidiyoruz. Babam da orada oluyor. Babam annemin ölümünü bizden saklamış oluyor rüyamızda. Abimle beraber biz babama sitem ediyoruz. Yani annemin ölümünü bizden neden sakladın? Madem annem yaşıyordu, bizden neden sakladın? Bize neden göstermedin diye babama kavga ediyor abim. Ve ben ağlıyorum, görüyorum kendimi. Derken tabutu açıyorlar. Annemi görüyorum tabutun içerisinde ama annem gencecik bir kız. Böyle siyah saçları var. Saçları, kafası tabutun baş tarafına, sağ tarafı üzerine yatmış, böyle bükülmüş. Saçları da yandan aşağıya dökülmüş. Simsiyah saçları var. Annemi görünce o şekliyle daha çok ağlıyorum. O anda eşim beni dürtüyor. Ahmet rüya mı görüyorsun diye. Fark ediyor rüya gördüğümü. Tabii orada herhalde sıkılıyorum ben. Beni uyandırıyor rüyadan. Ben de diyorum ki annemi gördüm. Annemi çok da güzel gördüm. Annemi gencecik gördüm. Yalnız diyorum bu kalabalık hayra alamet değil. Bir şeyler olacak diyorum. Tabii rüya sabah oluyor. Rüya unutuluyor artık. Rüya üzerinde durmuyorum o rüyanın. İlk günden bugüne gelene kadar ki yaşanan süreç çok zor bir süreç. Eminim birçok insan da tabii yaşadığı için biliyordur. Aşırı zor bir süreç. Hani her kademesi, her aşaması ayrı zor. İlk deprem zamanından Emine'nin çıktığı zamana kadar yani benim hayatımın en kötü günleri. Öyle değerlendiriyorum. Toplam ne kadar süre kaldınız enkazda? 201 saat. 9 gün. 9 günden de fazla yapıyor hatta. Peki Emine Hanım, enkaza başlamadan evvel depremin ilk olduğu anları bahseder misiniz?
Şöyle, benim uykum hafiftir zaten normalde. Bir sallantı hissettim ama Antakya'da deprem çok olur. Yani olur ve durur ve sonra bir daha olur filan. Ben zannettim ki duracak. Ama anladım ki duracağı yok. Yataktan fırladım zaten o anda. Şimdi odanın içerisinde bakacağım. Her şey böyle saliseler içerisinde oluyor ama diyorum ki yani kapıdan kaçmaya çalışsam böyle kulağıma şey çalınıyor. Yani depremde kaçmaya çalışanlar ilk önce ölür, sakın öyle bir şey yapma. Şu tarafa çöksem diyorum üstüme dolap düşecek. Pencereden atlama gibi bir şansım yok çünkü balkona çıkıyor. Yani o kadar da vaktim yok çünkü çatırtılar var binada ve yıkılıyoruz yani. Yatağımın yanına çöktüm. Anne baba kalkın deprem diye haykırdım ve bina yıkıldı zaten o anda. Toplamda 20 saniye falan bu bahsettiğim süreç bu arada. Ve işte o ilk anlar var sonrasında. Yani hiçbir şey, çöktüm ama kapanmaya fırsatım olmadı, öyle anlatayım. Aradan 1 ya da 2 gün geçiyor. Bu deprem oluyor tabii. Deprem olduğu gün benim oğlum Fatih, şu an 27 yaşında. Nasip olursa önümüzdeki ayın 27'sinde düğünü de var. Oğlum Fatih yerinde duramıyor. Baba ben valiliğe gideceğim diyor. Bir yardımımız olur mu acaba diyor bu deprem bölgesine. Gidiyor valiliğe. Valilikten bir kamyonet dolusu battaniye alıyor. Arkadaşıyla beraber Hatay'a, Antakya'ya geliyor aynı gün, birinci gün. Fatih daha sonra koordine merkezine gidiyor. Bizim de kepçelerimiz vardı tabii. Hafriyat şirketimiz olduğu için Fatih duruma bakıyor. Koordine merkezinde kepçeye ihtiyaç olduğunu soruyor. Getirelim mi diyorlar. Tabii ki getirin diyorlar. Fatih beni arıyor. Baba kepçeleri yükleyin gelin diyor. Bizde de 2 tane tır var kepçeleri taşımak için. Yani ancak 2 tanesini getirebilirdik. Hatta tırın bir tanesi Denizli'nin Karcı Dağı'nın arka yüzünde böyle tarla yapıyorduk. Tam da kar yağdı. Kar yağınca yollar kapandı. Kamyon da orada kaldı. Mahsur kaldı yani. Baba dedi git dedi dozer de orada dedi. Dozerle yolu aç. Ne yap. Burada durum vahim. Bu kepçeleri getirin dedi. Ben de gittim. Dozer sürmesini bilmiyorum ben. Evet kepçeleri kullanıyoruz. Kepçe operatörüyüm aynı zamanda ama dozer hiç kullanmadım. Oğlumu aradım. Oğlum bu dozer nasıl çalışıyor dedim. Baba tarif etti işte. Baba bak dedi eğer hava soğuksa çalışmaz dedi. Şurasından bir şey ateş ver dedi. Marşa bas dedi. İşte tarif etti. Tarif üzerine dozeri çalıştırdım. Oğlum bu nasıl kullanılacak? Baba işte şöyle yap, böyle yap derken, tarif ederken dozerle yolu küredim. Yani dozer sürmeyi de orada öğrendim. İlk deneyimim. Yolu açtıktan sonra kamyonda aldım, geldim. Kepçeyi sardım kamyonun üzerine. Peki çöktü. Artık enkazın içerisindesiniz. O anlar ne hissediyordunuz? Zaten bir şok anı yani gerçekten bu oldu mu anlayamıyorsunuz. Yer yarıldı, içine girdim gibi oldu. Sağ kolum hareket ediyor ama inanılmaz bir ağrı var bedenimde. Kafam yere tamamen yapışmış durumda. Bu sol kolumu zaten oynatamıyorum. Çünkü şöyle bükülü halde aynı buradaki gibi böyle öne düştüğümü düşünün. Sağ ayağım sıkışmış başka bir şeyin içine, neyin içerisinde sıkıştığını bilmiyorum. Yani tamamen bir korku ve şok hali. Çok kelimelerle ifade edebileceğim bir an değil yani benim için. Sonra şeyi söylediğimi hatırlıyorum kendi kendime yani artık bitsin hani öleceksem öleyim, bayılacaksam bayılayım ama bu dayanılabilecek bir acı değil yani fiziksel olarak. Anne baba öldünüz mü lütfen ses verin diye bağırdığım anlar var ve asla ses gelmiyordu. Durumun vehametini aslında o anda idrak etmeye başladım çünkü dışarıda kıyamet gibi yağmur yağıyordu. Yağmur yağdığını biliyorum ama hiçbir ses yok. Yani ne bir insan sesi, ne bir hayvan sesi, ne yağmur sesi hiçbir şey yoktu o anda. Ve işte sonra işte o içsel hesaplaşmalar, ölümü kendime konduramadığım bir an var. Şimdi değil, bu şekilde değil dediğim, kardeşimi düşündüğüm bir an var. Kardeşim evde değildi çünkü, Adana'daydı. Öyle hesaplaşmalar. 9 gün boyunca enkazın başında bekledin. Umudun var mıydı çıkartmaya? Her zaman vardı abi. Her zaman. Yani tabii sürece göre umudunuzun kırılıp arttığı anlar oluyor. Şimdi belli günler geçince artık umudunuz kırılıyor. Fakat işte bir haber duyuyorsunuz. Burada böyle biri kurtulmuş, böyle biri hayatta kalmış. İşte bu çıkarılmış, bu olmuş. Tekrar umutlanıyorsunuz. Sonra ama bir süre geçiyor. Tekrar biraz umudunuz kırılıyor gibi oluyor. Yani 7. gün filandı. Bir tanıdığımız, ahbabımız olan bir aileyle karşılaştık.
Geldi sarıldı bana. Oğlum başın sağ olsun mu diyeyim, geçmiş olsun mu diyeyim bilemedim dedi. Ben de ona dedim abi çıkmadık candan umut kesilmez. Geçmiş olsun de inşallah dedim sağ salim alacağız. Bir ertesi gün ama bir gün sonra bir tanıdık şey demişti. Orada enkaz başında beklediğimiz biri. Onlar 1-2 gün önce bulmuştu cenazelerini. Abim dedi sen bekliyorsun ama dedi bak Allah korusun en kötü senaryoda vefat ettikleri durumda şu an dedi mezarlık olarak sıkıntı var. Siz bir yer ayarladınız mı? Şey yaptınız mı dedi. Sağ olsun o dönem 9 gün benimle bekleyen Emine'nin halası yani ailem falan bir sürü kişi bekliyordu. Halasına durumu söylediğinde demişti oğlum biz 3 tane kefen 3 mezar yeri ayarladık. En kötü senaryoda bu hazır. Ben de dedim tabii her zaman umut var ama en kötüsüne de hazırlıklı olmak lazım. Biz şeyi hazır tutalım ama inşallah dedim sağ salim alacağız üçünü yani. Tabii umudumuz o yöndeydi. Peki burayı çok merak ediyorum. Orada kaldığınız süreç boyunca annenizden babanızdan haber alamadınız. Peki anne babanızın yaşadığını düşünüyor muydunuz? Yok. Çünkü ben yani o anda dua ederken şöyle dua ettim. Dedim ki Allah'ım eğer dedim beni duyuyorsan şu anda ben biliyorum yani annemle babam öldü çünkü hiç sesleri yok ilk andan beri. Ve ben bu kadar acı çekiyorsam onlar büyük ihtimalle hayatta kalamadılar o anda. Ama dışarıda kardeşim var. Sen bana bir şans daha ver, kardeşim hayat yolunda yalnız kalmasın. Barış beni buradan çıkaracak zaten diye. Barış da eşim. Çıkaracak zaten diye dua ettim. Yani ilk andan beridir aslında öldüklerini içten içe biliyordum. Hiç öyle bir umutlu bir bekleyiş değildi yani onlar açısından. İşte ilk kurtarma çalışmasını koordine merkezinin bize attığı bir konum üzerine nerede olduğunu bilmiyorum ama şehrin kenar mahallesinde bir yerdeydi tahminim. Gece geldik zaten. Gece saat 1 gibi geldik. Yani depremin 2. günü gece saat 1 gibi geldik. Artık 3. günü oluyor. 1 saat geçmiş olduğu için. Gelir gelmez bir enkazda çalıştık. Oradaki cesetleri çıkarttık. Oradan canlı çıkmadı. Orada işimiz bitince şehir içinde başka bir noktaya yönlendirdi bizi koordine merkezi. Orada da çalıştık. Orada da 4 tane ceset çıkarttık. Sabah oldu. Sanırım depremin 6. günüydü sanırım. Koordine merkezi bizi Emine Akgül'ün bulunduğu enkaza yönlendirdi. Konum üzerine enkazı gittik, bulduk. Ceset yakınları, cenaze yakınları tabii biz gittiğimizde bizden önce başka kepçeciler de geldi herhalde. Fakat enkaz o kadar tehlikeli bir durumdaydı ki 6 katlı bir apartman. İlk 3 katı tamamen ezilmiş, yıkılmış. Diğer 3 katı da üzerinde her an dokunsan yıkılacakmış gibi insanların üzerine yani kepçecilerin üzerine gelecekmiş gibi bir durumda idi. 6. güne yani 5 ya da 6. gününe kadar müdahale edilemedi o enkaza. Peki sizin için eğer zorlayacaksa anlatmayın ama anne babanızla son muhabbetlerinizi hatırlıyor musunuz? Mesela ne konuşuyordunuz? Hatırlıyorum. Böyle ama hayal meyal gibi yani çok hafızamı zorladığım konulardan bir tanesi bu. Şöyle oldu. Ben eve geldim, dolabımı toplamam gerekiyordu. O gün öyle bir plan yapmıştım. Zaten işte yağmur yağıyor şey dedim hatta yarın dedim kim gidecek ya okula dedim. Yağmurda dolmuşla falan gidiyordu. Neyse eve girdim annemle babam mutfaktaydı. İşte iyi akşamlar dedim ne yapıyorsunuz filan. Sonra dedim ki eşyalarımı toplayacağım. Ben dedim odaya gireyim. Odaya girdim, eşyalarımı topladım. Sonra en son annemin bana iyi geceler dediğini hatırlıyorum. Ve bende hep şey olurdu. Ya gideyim öpeyim böyle iyi geceler öpücüğü vardır ya çocukluktan kalma bir alışkanlık. Dedim ki gidip öpeyim dedim. Ya dedim bir daha öpemezsem. Ama böyle vesveseler olurdu içimde arada. Dedim ki yani hayatı dar ediyorsun kendine ya dedim. Bırak sakin ol yani işin var şu anda. Yap iyi geceler dedin zaten. Gitmedim o gün. O yüzden annemi son gördüğüm anı tam olarak canlandıramıyorum gözümde. En son sesini duyduğumu hatırlıyorum. Annem uyuduktan sonra işim bitti. Salonda babamla böyle bir 2 dakika oturduğumuzu hatırlıyorum. Sonra işte iyi geceler derken bana bir bakışı vardı o anda. O aklımda son kalan ikisine dair. Fakat işte bina çok kötü yıkılmıştı. Yani özellikle anne babasının olduğu taraf ekstra kendi içinden daha düşmüştü. Kurtulamamışlar. Öyle 15'inde umudumuz bitti abi. Enkazın içerisinde kaldığın tam 9 gün içerisinde
Çok merak ediyorum. Ne yedin, ne içtin, nasıl hayatta kaldın mesela? Ay, hiçbir şey yiyip içmedim. Zaten yani öyle bir fiziksel bir şart da yoktu benim bulunduğum konumda. Tamamen baygınlık. Yani vücut kendini kapatmış yüksek ihtimalle beyinle birlikte. Ve yani su yok, yemek yok, hiçbir şey yoktu. Ama hayalimde çok su içiyordum. Öyle bir durum vardı. O gördüğüm hayallerde böyle 20 litre, 25 litre falan su içtiğimi görüyordum. Ama açlık hissettiğimi hatırlamıyorum hiç. Uyuyabiliyor muydun abi o günlerde? Abi uyunmuyor yani. Şimdi hepimiz insanız. 1-2 saat içiniz geçiyor. O yorgunluktan şey yapıyorsunuz. Ve ben yani yıllardır Antakya'da yaşıyorum. Buralıyım. Hayatımda hiç böyle bir soğuk hatırlamıyorum. Yani dondum. Bazıları diyor işte sen ruhsal olarak çok yorgundun. Ondan üşüyorsun. Bazısı diyordu gerçekten çok soğuktu. Ama yani inanın ne uyku uyunuyor, ne otursanız oturuluyor, ne yenseniz yemek yeniyor, ne su içiliyor. İnsanın elinden beklemekten başka bir şey gelmeyince zaten daha da kötü oluyor. Hani keşke diyorum bana bir kazma kürek de verseler, öyle bir görev olsa. Durmam sabaha kadar, 24 saatte ben giderim. Fakat bilmiyorsunuz, gücünüz yetmiyor. Beklemekten başka bir çare gelmeyince de hani 2-3 saat uyuyorsun. Uyumak bile değil, bayılmak diyeyim size. Bayılıyorsunuz ya, geri kalkıyorsunuz ve hani ne durumdayız, ne yapıyoruz? Orada beklenenlerin hep söyledi. Yani enkaz başında bir sürü insanla tanıştık. Aynı binada beklediğimiz insanlar vardı. Nöbetleşe uyuyorduk bazen. Hani gece bir ekip gelir, bir şey olur, bir gelişme olur. Ben diyordum abi ben arkada bir iki saat kestiriyorum, sen beni uyandır. Aynı şekilde dönüyorduk, onlarla şey yapıyorduk. Uyumak değil de işte 2-3 saat bayılma, göz dinlendirme şeklinde dinlenip nöbetleşe devam ettik. Böyle bir süreçti yani, uyumak değil, evet. 9 gün içerisinde orada artık vazgeçtim, ben buradan çıkamayacağım dediğin bir an oldu mu? İlk anda zaten yani bilincim o 9 günün tamamında açık olmadığı için ilk 2 gün için konuşabiliriz. Orada da şey dedim yani, evet dedim. İnsanlar böyle ölüyor demek ki benim de böyle öleceğim varmış. Çünkü o fiziksel acıyla ben daha fazla devam edebileceğime inanmadım ilk anlarda. Ama sonrasında vücut şoka girip büyük ihtimalle kendini kapattı ve şans eseri ben de hayatta kalabildim. Ama o sıkışmanın etkisiyle açıkçası hayatta kalabileceğime inanmıyordum. Yani son bir umut, son bir şans istedim orada. Ve verdi. Biz ne yapabiliriz diye şöyle bir keşif yaptık. Enkazın yan tarafında bir enkaz daha vardı. Ancak kepçeyi o enkazın üstüne çıkartabilirsek üstten müdahale ederiz. Üstten aşağıya yıkarsak burayı tehlike oluşturmaz diye düşündük. İlk önce kepçemizi biz yan taraftaki enkazın üzerine çıkarttım. Çıkarttıktan sonra artık kepçemiz en üst kata yetişmiş oldu. Üstten aşağıya binayı yıktık. Üzerindeki ayakta duran enkazı aldıktan sonra tabii bu arada şeyler geldi. Bu arama ekipleri, yurt dışından gelenler, Amerikalısı, Japonlar geldi, Almanlar geldi. Daha birçok ekipler geldi, dinleme falan yaptılar. Burada canlı olmadığını söylediler. Bu enkazda 52 kişinin olduğunu söylediler. Biz tabii cenazeleri çıkartmaya başladık yani. En son Emine'nin olduğu kata girecek olduğumuz gün bir tane kedi yavrusu bulduk orada. Çok güzel bir kedi yavrusu. Annesi ve kardeşi kedinin ölü olarak çıktı tabii enkazdan. O kedi yavrusunu yaşatalım dedik. Ama kedi yavrusunun gözü kapalıydı, bir gözü kapalıydı. Biz gözü yok zannediyoruz yani. Tek gözlü bir kedimiz olsun dedik. Bunu besleriz dedik. Bunu Hatay hatırası olarak saklarız dedik. Sonra kedinin gözünün olduğuna fark ettik. Yani elimle kedinin gözünü, o kapalı gözünü biraz araladım, baktım gözü var. İyi, ben buna dedim şey bulayım, damla bulayım, ilaç bulayım dedim. Şehir içine doğru gittim. Bir eczacı, hayırsever bir vatandaş orada ilaçları sergilemiş. Her gelene derdi neyse ona göre ilaç veriyor, dağıtıyor yani hayırsever bir vatandaş. Ben de sıraya girdim. Bana sıra gelene kadar öğle vakitleriydi. Eşim beni aradı Denizli'den. Ahmet gözün aydın dedi, canlı çıkartmışsınız dedi. Canlı kurtarmışsınız dedi. Dedim yok ya, benim haberim yok. Oğlun dedi şu anda canlı yayında dedi, canlı çıktı dedi. Öyle deyince tabii ben artık sırada durmadım, koşarak enkazın olduğu yere gideyim dedim. Gittiğimde Emine Hanım'ı enkazdan çıkartmışlar, ambulansa koymuşlar ve götürmüşler. Biz Emine Hanım'ı görmedim ben yani.
Ama benim operatörümün dikkati sayesinde canlı olduğunu fark etmiş. Onun canlı olabileceğini düşünerek kurtarma ekiplerinden, o yanımızda çalışan maden teknik arama ekiplerinin söyleyince onlar gidip dokunmuşlar ki Emine canlı. Emine ile ilk karşılaştığın anları anlatacak bir hikaye bahseder misin? Yani ilk karşılaştığınız anlar, enkazdan çıktığı an, o çıktığı anki sevinç. Anlatayım abi. 9. günde madenciler bir bölgeyi kazıyordu. Emine'nin hemen alt katında enkazdan kurtulmuş bir komşuları vardı, anne baba. Onların da çocuğu Emine'nin alt odasında. Özellikle hani madencilere ve kepçe o bölgeyi söylüyorlardı. Hani ben de o bölgeyi istediğim için hani beraber şey yapıyorduk. Onlar onu bekliyor. Ben Emine'yi bekliyorum. Hani şey diyoruz, yan yana bile çıkabilirler. Öyle bir enkaz alanıydı. Rahmetli olan gencin battaniyesi çıkmıştı ilk. Annesi dedi bu benim oğlumun battaniyesi falan. Sonra kepçe 1-2 tur daha kazdı ve Emine'ye benim verdiğim bir laptop vardı. O düştü kepçenin şeyinden. Orada hemen durdurdum, dedim abi bu benim nişanlımın laptopu, yani çok iyi biliyorum. Gördüğüm an tanıdım. Ha doğru bölgeye gidiyoruz falan gibi bir konuşma oldu. Sonra biraz daha kazdı. Madenci dur dedi. Hepimize sessiz olun dendi. Durduk. Biri var burada dedi. Dayanamadım, sordum abi kadın mı dedim. Dedi ki kız çocuğu gibi genç duruyor, 16-17 yaşında. Şimdi ben kalanları bildiğim için, yani oradaki hani apartmanda kimlerin olduğunu bildiğim için emin olduğunu tahmin ettim. Genç kız dediği için özellikle yani tahmin ettim, biraz yaşından küçük duruyor. Özellikle hani o 9 günden sonra iyice şey olmuştur diye düşündüm. Sonra adam dokununca, uyanınca, seslenince, hayatta şey yapıyor deyince zaten biz orada yani hep beraber yıkıldık yani. Şey olduk. Bir duygulandık hep beraber. Akrabalar, işte benim arkadaşlarım, Emine'nin arkadaşları, kendi ailem, Emine'nin ailesinden işte olanlar. Benim operatör çalışırken enkazın üzerinde bir resim şey yaptım, geldi elime. Resime şöyle bir baktım. Nişan merasiminde çekilmiş bir resim, bayan resmi. O anda gördüğüm rüyayı aklıma geldi. Benim annem diye gördüğüm kişi meğer ki Emine Hanım'mış. Annemi tabutta boynu bükük bir şekilde gördüm. Saçları dökülmüş vaziyette gördüm. Daha sonra bugün hatta işte düğününe geldik dün. Emine Hanım'ın sağ olsun annesi babası beni misafir ettiler ve olayı anlattılar. Aynı şekilde Emine de o enkazın altında boynu bükük bir şekilde, saçları dökülmüş bir şekilde, bir tarafa dökülmüş şekilde o şekilde çıktığını söyledi. Yani tam benim rüyamla örtüştüğünü gördüm. Enkazdan çıktın, hastaneye götürüldün. O süreçte çok iyi hatırlayabiliyor musun? Şimdi çıktığım anı hatırlıyorum. İşte bir madenci beyefendilerden bir tanesi şey dedi. Abim dedi hoş geldin, sefalar getirdin, sen bizim mucizemizsin diye bir şey söylediğini hatırlıyorum. Ama böyle çok uykuyla uyanıklık arasında ve diyorum ki yani ben mucize miyim? Ben neden mucizeyim? Ne oldu yani? Bir şey oldu. Ve beni bir yerden çıkarıyorlar ama soru işareti yani kocaman bir. Sonra işte elden ele taşındığım bir an var. Orada dedim ki tamam dedim bu benim cenazem. Elden ele taşıyorlar. İlk sırtıma dokunmuşlar diye bir tepki vermiş. Sonrasında anne demişim. Herhalde annemin mi geldiğini düşündüm artık. Ne oldu orada bilmiyorum. Sonra yaşadığımı anlıyorlar. Orada böyle canhıraş bir mücadele başlıyor. Çünkü ayağım sıkışmıştı odanın içerisindeki başka bir şeye. Tuvalet aynasına sıkışmıştı. İşte ayağımı kurtarmaya çalışıyorlar. Kolum zaten kangren olmuş orada. Fiziksel olarak başka bir zarar vermek istemiyorlar. Çünkü bina çok kötü yıkılmıştı yani bizim. Öyle zor bir süreçti onlar için de diye tahmin ediyorum. O yüzden oralar biraz kayıp bende. Sonra şeyi hatırlıyorum. Şey dediler hani bir ekip çağırın gibi bir şey oldu. Ya ben o an o kadar elim ayağım boşalmış gitmiş ki zaten duramadım yerimde, yani ben yere çöktüm. Arkadaşım vardı sağ olsun, çok eski bir çocukluk arkadaşım, o da gelmişti, Kıbrıs'taydı. 2. gün gelmişti yanıma. Ondan rica ettim, dedim ki lütfen git ilk bulduğun ekibi tut kolundan getir buraya. 112 olur, doktor olur, hemşire olur, ambulans olur. O koştu gitti. Yani şeyin kucağında görüyorum Emine'yi, madencinin. Fakat işte bana sürekli telkinde buluyorlar. Bağırma, sakin ol. Hani onu şoka sokma. Çünkü daha önceden de böyle bir şey olduğunu duymuştuk. Hani depremzede birinin şeyden çıkıp işte kalbinin bunu kaldırmadığı, şoka girdiği falan. Yani bütün işlerimde kendimi sıkıp zaten böyle bakıyorum. Şu enkaz böyle bildiğiniz çok garip bir hal almış. Yani tırmanıp inmeli ve zor yani. Demirler, şeyler. Ben inemedim. Yani beni sağ olsun oradakiler
kolumdan tuta ambulansa kadar indirdi. Ambulansta bilgilerini verdim. İşte TC'si, adı, kan grubu, hastalığı, işte alerjisi bilmem ne. Sonra zaten şeyden getirdiler sedyeyle. Ambulans aldılar. Yine orada da sağ olsun işte sağlık ekibinden biri bana dedi. Bak oğlum sakin ol lütfen dedi. Bağırma, çağırma, hani ağlama, şey yapma. Ki şey olmasın. Hani senin sesini duyup şoka girmesin. Vay be dedim, acaba hani nereye gidiyoruz buradan falan diye düşünüyorum. Sonra işte güneş ışığının böyle bir yüzüme vurduğu bir an var. Yok canım dedim, yani ölmüş olsam güneşi falan nereden hissedeceğim? Herhalde dedim ölmemişim. Ondan sonra beni indirdiler. Sonrası bir boşluk. Sonra helikoptere bindirdikleri bir an var Adana'ya götürmek için. Orada dedim bunu hemen dedim bizimkilere anlatmam lazım. Arkadaşlarımı düşünüyorum bu anda. Ahir ömrümde diyorum helikoptere bineceğim de varmış falan. Ama tabii ne için bindiğimi bilmediğim için o an çok heyecan verici gelmişti bana. Sonrası tekrar boşluk, işte yoğun bakımda uyandırıldığım zaman var sonrasında. Orada beklerken de işte bana yine birkaç bilgi sordular filan. Daha sonra işte dediler ki takı takıyor musun? Ya dedim takıyor da şimdi yatmadan önce taktığı takıları bilmem ama hani kesin olanları biliyorum. Ne dedi? Dedim bir yüzüğü var, aynısı bende var, yazılar aynı. Verdim, kontrol etti. Adam dedi yüzüğü kesmek zorunda kaldık. Onu bana teslim etti. Ben zaten yani hani kötü bir durumda çıktığını gördüm. Özellikle kolu simsiyahtı, yani mor filan değil, simsiyah. Ama ayağını görmemiştim tabii olayın heyecanıyla filan. Yüzüğü verince hani ekstra şey oldum filan. Sonra hani soru soruyorum, cevap alamıyorum, iyice gerginlik, üzgünlük filan. Sonra biri çıkıp bana işte açıklama yaptı. Böyle böyle Adana'ya sevk etmemiz lazım. Sen de dedi işte kapıdan çıkarken görebilirsin, hani seni içeri alamayız. Kapıdan çıkarken işte Emine'nin beni ilk gördüğü an o. Uyandı böyle. Yani çok zaten garip bir bakıştı, yani böyle korku değil, üzgünlük değil. Çok değişik yani böyle. Bana bakıyor direkt, hatta herkesin içinde bana baktı. Yani gözünü bile yarım açabiliyor çünkü buralar falan hep toprak, taş şey doluydu yani. Oradan helikoptere götürdüler, dedim beni de alın. Yer yok dediler. Sıkıntı yok, sıkışırım falan. Ben hani bizim şey kafasıyla. Yok dedi abi olmaz. Daha sonra ben kendi arabamla işte Adana'ya doğru yola çıktım. Tabii hiçbir şeyden haberim yok. Ameliyata falan almışlar. Ameliyattan çıktığında gördüm. Emine uyuyordu da işte ben orada çok kötü oldum zaten. Şu an nasıl bir hayatın var? Şu an benim de yeni öğrendiğim bir hayatım var aslında. İlk günler kadar zor değil. Zaman zaman tabii ki duygusal olarak da fiziksel olarak da zorlandığım anlar oluyor ama artık şöyle bir noktaya ulaştım ve çok mutluyum bundan dolayı. Yani evet bunlar oldu. Peki şimdi ne yapabiliriz? Ben kendim için ne yapabilirim? Yani daha iyi bir hayat yaşamak için ne yapabilirim? Kendime iyi gelmek için ne yapabilirim? İstemediğim şeylere artık hayır deme özgürlüğüne sahibim. Kendime iyi gelen şeyleri daha iyi analiz edebildiğim, daha hayatımda hiç spor yapmamıştım, şu an spor yapıyorum mesela. Tamamen kendime yatırım yaptım ve böyle süreç içerisinde onun da meyvesini aldığım bir noktadayım. Evet yani beden bütünlüğüm yok ama aslında giden uzuvlarım bana daha önce sahip olmadığım başka nitelikleri getirdi. Ve elimde olanlarla mutluyum o yüzden. En sonunda da bizi düğününe davet ettiler. Diğer ekibin işleri dolayısıyla gelemediler. Biz hanımla beraber çıktık, geldik. Bu sefer de mutlu gününde yanlarında olduk. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Artık benim de Hatay'da benim bir gelinim var artık, bir kızım var, 2 oğlum var. Hatay'da da bir kızım var diyorum artık. Onlar da bizi ailelerine kabul ettiler. Biz çok daha büyük bir aile olduk. Yani çok mutluyum. Artık bundan sonra ömrümün sonuna kadar ben de bu dünyada bir iyilik yaptım mı diye düşündüğüm zaman acaba hemen aklıma Emine gelir artık. Emine'nin kurtuluşunda eğer bizim de bir tuzumuz olduysa onun mutluluğuyla artık yaşayacağız. Çok mutluyuz seni karşımızda gördüğümüz için. Çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bize umut oldun.
hatta dünyaya bir umut oldun. Çok teşekkür 9 günün ardından tekrardan oradan çıkıyor olabilmen zaten bir mucizeyken şu anda karşımızda dimdik duruyor olabilmen de bir mucize. Yakın zamanda da bir düğünüm vardı. Evet. Çok mutlu olduk. Ekipçe de geldik, oradaydık bizler. Hoş geldiniz. Çok güzeldi. Allah hayırlı etsin. Amin, çok teşekkür Peki bize bahseder misin? O 9 günden biraz anlatacak olsan mesela, hani 9 gün içerisinde hani 2 gününü hatırlıyorsun ama hatırladığın ve aklından çıkmayan anılar var mıydı? Mesela rüyalar görüyor muydun? Halüsinasyonlar. Evet, evet, yani zaten tamamen böyle rüyalar aleminde geziyor gibiydim. İşte birisinde mesela hamile olduğumu gördüm bir tanesinde ve işte o çocuğun öldüğünü falan gördüm. Hatta çıktıktan sonra yoğun bakımda falan Barış'a diyordum. Bunlar ilaç veriyorlar, şimdi bizim çocuğumuz vardı yani. Ölebilir, o öldü mü, ne oldu gibi ona inandığım bir an var. Ondan sonra İlk muhabbetimiz yoğun bakımdayken ben girdim ama çok kendinde değildi yani 3-5 kelime. İşte o diş fırçası istedi, kardeşine sakın dedi, işte bana bir kere su dedi, telefonumu getirin falan dedi. İlk muhabbetimiz ama ilk hani uzun muhabbetimiz, odaya aldılar yoğun bakımdan. Bir şeyler söylüyor ama çok anlamsız, işte diyor ki bebeğimiz nerede falan diyor. 25 litre su içiyordum falan diyor. İşte bizim gala ne zaman yayınlanacak, fragmanı çıktı mı falan dedi. Ben anladım bir sıkıntı olduğunu. Yani doktora gidip sorduğumda bana dedi ki şu an bir bozukluk var. Uyuması lazım yani akşam normal saatinde uyuyup uyandıkça düzelecek bu. Ama uyuyamıyor o dönem yani bir saat sonra hep uyanıyor ve halüsinasyonlar devam ediyor. 20 litre, 25 litre su içtiğimi düşündüğüm ve buna çok ikna olduğum bir zaman var. İşte ya eşim ne yapacağını bilmiyor diyorum. Ben hani su içiyordum ya 20 litre, 25 litre. Diyor ki yani emin misin? Evet diyorum, eminim, içiyordum ya yani. Hatta şimdi markasını vermeyeyim, markasına kadar görmüştüm orada. Yangın gördüğümü hatırlıyorum. Ve aslında olduğumuz evden farklı bir evde işte yangın olduğunu ve oradan çıkmaya çalıştığımı hatırlıyorum can havliyle. Sahneye çıktığım bir an var, onu hatırlıyorum. Bir hatta dizide oynamışım, ondan sonra o dizinin gala gecesi olmuş, ona katılmışım. Sonra başka bir sahneye çıkmışım. Böyle yani her biri ayrı telden çalan bir sürü hayal gördüm orada. Peki su ihtiyacını gördüğün rüyada karşıladığını düşünüyorsun. Evet. Gerçekten de karşılanmış mıydı? Yani doymuşluk var mıydı? Su istiyor muydun mesela? Kendime geldikten sonra mı? Evet, çok fazla su istiyordum hem de. Ama veremiyorlardı. O da bir anda o yüklemeyi yapamıyorlarmış galiba. O çok kötüydü ya o ilk 2 gün. Ya böyle bir susama olamaz. Şırıngayla ağzıma su damlatıyorlardı. O su geçtiği gibi tekrar kuruyordu sanki. Çok korkunç bir andı yani benim için. Peki abi buraya geldiğinde işte bütün seferberliğinle mücadele verdin. Seni en çok duygulandıran an hangisi oldu abi? Beni en çok duygulandıran anı tabii bir tane değil aslında ama insanlar o kadar çaresizdi ki insanların annesini, babasını, cesetini çıkartıp teslim ediyoruz ona. Yani 100'ün üzerinde ceset çıkarttık enkazlardan. Adamlar bize sarılıp teşekkür ediyor. Biz onlara verdiğimizde cenazesini çıkartıp vermek. Aslında umudunu kaybeden insanlar var hayatımızda. Evet. Ne yazık ki. Her şeyleri dört dörtlük olmasına rağmen. Umutsuz insanlar için ne demek istersin? Umut nedir sana göre? Böyle insan hayatında bence kırılma noktaları oluyor ve öyle anlarda hiç tanımadığınız bir kişi çıkabilir içinizden. Ben belki de yani bu depremden önceki Emine'ye soracak olursak çok daha başka problemleri vardı. Halbuki şu anda dönüp baktığım zaman problem bile değilmiş çoğu. Ama insanın başına geldiği zaman yani o ayağa kalkabilecek güç aslında kendi içinizde ya. Hep bunu söylüyorum yani kendinizi itekleyebilme becerisi aslında o. Mücadele edebilme, o durumun içerisinden çıkabilme. Kolay değil, çok inişleri var, çok çıkışları var. Yani benim yaşamak istemediğim çok an oldu. Bu gökten zembille inmiyor yani. Ben ilk anda çıktım, işte kolumu, ayağımı kaybettiğimi, annemi, babamı kaybettiğimi öğrendim ve çok umut doluydum. Her şey harikaydı. Yani böyle bir şey mümkün değil. İnişleri var ama önemli olan o ipin ucunu yakalayıp oradan kalkabilmek. Çünkü sen hayattaysan şu anda ya da ben hayatta kaldıysam bunun bir anlamı olmalı bana göre. Belki biraz romantik bir yerden bakıyorum ben ama bir anlamı olmalı yani. Ben bu yaşamın hakkını vermeliyim, kendim için vermeliyim. Geride kalan bensem ve eğer onlar gittiyse onların yerine de hakkını vermeliyim. Çünkü
Ben ölmüş olsaydım ve annem ya da babam hayatta kalmış olsaydı onların da aynı şeyi yapmasını isterdim. O yüzden umut biraz onda. Yani ben hayatta kaldıysam benim için demek ki hala bir umut var. Bitmedi yani, yaşıyorum çünkü. Sizi kurtarmaya gelen, orada çalışan insanlar için ne söylemek istersin? Yani ayaklarına taş değmesin. Bu bizim onlara olan minnetimizin ve teşekkürlerimizin bir karşılığı olamaz. İyi ki varlar. İyi ki biraz süper kahraman olarak hala aramızdalar. Çok sağ olsunlar. Bize böyle bir olayların tecelli etmesinin sebebi acaba neydi yani? Ben hala düşünüyorum yani. Bizi kahraman gibi görüyorlar. Aslında ben kendimi kahraman görmüyorum. Yaşatan Allah. Bizim bir kahramanlığımız yok. Biz sadece her insanın yapması gereken bir işi yaptık. Biz fazla bir şey yapmadık yani. İnsan olan, kalbi olan, memleket duygusu olan, herkesin normal yapabileceği bir şey yaptık. Ama Allah bize bu mutluluğu yaşattı yani. Hani bir insanı kurtaran bütün insanları kurtarmış gibidir Peygamber Efendimizin hadisi. Acaba bizim de bunda bir payımız mı var? Biz de bundan bir nasibimizi alacak mıyız diye düşünüyoruz. Mükemmel bir hayat hikayesiyle insanlar umut ışığı olacaksın aynı zamanda. Yani gerçekten bazı hikayeler vardır ya, sizi böyle alır götürür bambaşka diyarlara. Sonra dersin ki ya biz bu hayatı yaşıyoruz ama acaba bu durumda olsaydık ne tepkiler verirdik dediğimizde sanki o tepkinin içindeymişiz gibi hissediyoruz seni dinlerken. Ve sanki o enkazdan bizler çıkmış gibi senin verdiğin umutla biz de umutlanmış oluyoruz. Evet, O yüzden teşekkür ederim. mükemmel bir hikayeniz var. Yakında da evlenmeniz, yuva kurmanız, bundan Evet. sonraki süreciniz hepimizi çok heyecanlandırıyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rabbim inşallah evliliğinizi de daim kılsın. Çok Amin. mutlu Zaten olduk. olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı yani. Hani diyorlar ya, yol güzelse yoldaşındandır diye, gerçekten öyle. Eğer Evet. iyi bir yoldaşınız varsa gerçekten o yoldaki bütün o taşlar bir bir kalkıyor aslında. Ama önce siz, yani önce siz ayağa kalkmak isteyeceksiniz. Önce siz iyi olmak isteyeceksiniz. Siz devam etmek için inat edeceksiniz. Sonrasında bir şekilde oluyor yani. Düşüncede yani bir acımadı ki hayırdır ya deyip kalkmak lazım bence. Depremden sonra biz dedik ki hani kesinlikle içimizde kalmasın. İstediğimiz bir şeydi. Rahmetli annesi de çok istiyordu. Özellikle Emine'nin gelin olmasını. Biraz da onun isteklerini yerine getirmek adına düğün yapmaya karar verdik. Ve ben o dönem yaşadığım bütün stresi depremden sonra atarak devam ettim. Güzel bir yol. Sevdiğiniz, güvendiğiniz biriyle çok kolay oluyor. En önemlisi de bu. Geri kalan her şey halloluyor. Yani biz depremden önce çatal bıçak takımının rengine kadar kavga ediyorduk. Yani bu süreçten sonra hani bir düzen yok, bir şey yok belki ama biz sadece mutlu olacağımız şey. İşte bunu şöyle yapalım, bunu şöyle edelim, bunu böyle edelim. Yeter ki mutlu olalım. Gerisi olur şeklinde yaptık. En güzeli de o, sevdiğiniz ve güvendiğiniz biriyle bu yolu tatlı tatlı el ele yürümek. Böyle sevdiği olan herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yol. Emine'ye çok söyleyecek bir şeyim yok aslında abi. Onu ben takdir ediyorum. Gurur duyuyorum, çok seviyorum. Yani başardıkları kolay değil. Çok zor yollardan geçti. Hala da geçiyor. Yani her gün bir değil. Her gün de zorlanıyoruz. Ama bu yolda her zaman yanındayım. Destekliyorum. Bu kadar. Ya bu yürüdüğüm yolların hiçbirini bence sen olmadan yürüyemezdim. Yani bu şekilde yürüyemeyeceğime eminim. O yüzden seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum ve teşekkür ederim bütün günlerimde arkama baktığımda seni gördüğüm için. İyi ki varsın. Hiçbir şey hayatın sonu değil ya. Yani daha önce de bunu söylemiştim. Depremden önceki Emine'ye sorduğunuz zaman ya ben o anda ölürüm büyük ihtimalle, asla dayanamam dediğim o kadar çok şeye dayandım ki ve o mücadelenin meyvesini öyle bir aldım ki hala ben de günden güne şaşırıyorum. O yüzden ikinci bir hayat var. İkinci bir hayat mümkün. Her şeye rağmen mümkün. Yani siz yeter ki isteyin ya. Siz kendi elinizi bırakmayın. Dünyanın size ne yaptığı hiç önemli değil o zaman. Siz kendi elinizi tutarsanız sizi kimse düşüremez çünkü. Düşerseniz de kalkarsınız yani, bu kadar dert değil. Hayat bu kadar uzun değil yani. Düşersin, kalkarsın.
devam edersin. Bazen devam edemezsin ama akıp gidiyor, fazla zorlamamak lazım.